Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün birkaç konudan bahsedeceğim. Birincisi biliyorsunuz yenilenmiş Tesla Model Y Juniper'in arkadan itişli 160 kW'lık motora sahip olan uzun menzil versiyonu satışa çıkıyor. Daha sonra yine Türkiye'ye yeni giren araç modelleri var. Onlarla ilgili görüşlerimi aktaracağım. Ondan sonra da Tesla Model Y Juniper SR'la ilgili sipariş sürecini, teslimat sürecini kısaca anlatacağım. En sonunda da PPF kaplatacak mıyım, kaplatmayacak mıyım? PPF ile ilgili bakış açım ne? Ve hangi aksesuarların siparişlerini verdim ve hangi aksesuarları almayı düşünüyorum? Bununla ilgili görüşlerimi anlatacağım. Tabii şu anda otoparkımız boş. Yakında inşallah nasip kısmetse Tesla'mız burada olacak. Ekrana da koyayım bakalım nasıl duruyormuş diye. Tabii sonradan ekleme nasıl durur ekranda onu bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Önce yenilenmiş Tesla Model Y Long Range 160 kW motora sahip olan arkadan itişli aracının %40 ÖTV ile gelişiyle ilgili düşüncelerimi söyleyeyim. Aslında benim bu araçla ilgili düşüncelerim birebir neredeyse Engin Hoca ve Emre Bey ile örtüşüyor. Ben daha önceki videolarımda da söylemiştim zaten. Gerçekten Emre Bey'in ve Engin Hoca'nın analizlerini çok beğeniyorum. Dayanaklarını da güzel bir şekilde açıklıyorlar. Daha önce hep belirttiğim gibi ulaşılabilir kaynaklardan verileri toplayarak açıklıyorlar. Bazen yorum gerektiren şeylerde de o piyasanın dinamiklerine göre çok güzel yorum yapıyorlar. En son bir canlı yayınları vardı. O canlı yayını açıklama kısmında linkini de koyarım. Muhakkak izleyin. Birebir aynı şekilde düşünüyorum. Ticari olarak baktığımızda matrah artışı olsa bile Tesla SR'a bu kadar çok talep varken neden long range aracını %10'a soksun? Maliyeti daha yüksek olan bir aracı mı daha çok satmak ister? Maliyeti daha düşük olan bir aracı mı daha çok satmak ister? Şu anda SR'a çok yoğun bir talep var. Bu talebi kırabilecek olan piyasada bir araç var mı şu anda? Yok. Buradaki talep çok azalırsa o zaman düşünebilir matrah artışı durumunda long range aracını %10'a sokup sokmamayı. Ki Tesla çok agresif fiyat politikaları izleyebiliyor. Bunu biliyoruz. Bence kısa süre içinde matrah artışı olsa bile %40 ÖTV diliminde tutulacağını düşünüyorum. Ama Tesla SR'a talep çok azalırsa o zaman öyle bir aksiyon alabilir. Ama şu anda zaten yani doğmamış çocuğa don biçmeye gerek yok. Şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Matrah artışı olacak mı? Matrah artışı olacaksa ne zaman olacak? Ne kadar olacak? Döviz artışı olacak mı? Olursa ne kadar olacak? Piyasalar nasıl yürüyecek? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani öngörüde bulunmak o kadar kolay değil. Tabii bu arada T10X'in durumunu bilmiyoruz. T10X'in ne kadar daha bu matrahta satışa devam edeceğini bilmiyoruz. Dediğim gibi benim görüşüm tamamen Engin Hoca ve Emre Bey ile birebir örtüşüyor. Onların tekrarını yapmak istemiyorum. Uzun uzadıya çok güzel bir şekilde anlatmışlar. O videoyu izleyerek benim görüşlerimi de oradan görebilirsiniz. Bu arada Türkiye'ye sürekli yeni elektrikli araç modelleri giriyor. Bunlarla ilgili düşüncemi şöyle söyleyeyim. Bir defa 60 kWh'lik bataryanın altındaki araçların hiçbirini ben önermediğim gibi kendim de tercih etmem. En büyük sebebi şu. Elektrikli araçlarda bataryalar ilk 4-5 sene içinde çok hızlı bir şekilde batarya kapasitesinden kaybediyorlar. Bu kapasite kaybı daha sonra yavaşlıyor. Dolayısıyla ilk 4-5 sene içinde yaklaşık %10'luk bir kapasite kaybı olması demek zaten 50 kWh'lik batarya sahip olan aracın 45 kWh'lik batarya kapasitesine düşmesi demek olacak. O nedenle ikinci el 60 kWh'lik veya üzerinde bir bataryaya sahip olan bir aracı almayı tercih ederim. Ama şehir içi aracı olarak kullanacaksınızdır. Evin ikinci aracı olacaktır. Zevkinize dayalı olarak da herhangi bir şekilde herhangi birisini seçebilirsiniz. Dolayısıyla hangisini alayım, onu mu alayım, bunu mu alayım diye sormanıza gerek yok. Daha büyük hacimli bir araç istiyorsanız gidip ID.4 alabilirsiniz. Ford Explorer alabilirsiniz. İşte Frontera alabilirsiniz. Ama ben kesinlikle bu araçların geleceğinin çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Batarya kapasitelerinin çok düşük olması ve ilk başta kapasite kaybının da fazla olacağı nedeniyle bir defa bahsedilen menzil değerlerinin hiçbirinin olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bu araçları almak isteyenler muhakkak ve muhakkak EV Database'ten gerçek hayat menzillerini incelesinler, baksınlar. Kendilerine uyuyor mu, uymuyor mu?
durumu o şekilde değerlendirsinler. Bu yeni gelen araçlar içinde 60 kWh bataryaya ve üstündeki bataryaya sahip olan birkaç tane araç var. Bir tanesi BYD'nin Seal modeli. BYD Seal modelinin bazı donanımları eksik. Dolayısıyla ben kendim o modeli tercih etmem. Çünkü şarj süresi de daha uzun. Bazı donanımları da eksik. Ama sedan araç sevenler için bir tercihtir. Değerlendirebilirler, alabilirler. Yerden yükseklik olarak baktığımızda 1,5 metrenin altında bir araç. Ben sedan araçları sevmediğim için, bir de arkadaki o bagaj açıklığı dar geldiği için benim için, yani liftback camla birlikte bagaj açılmış olsa evet daha sıcak bakabiliyorum sedan araçlara ama ben o tarz araçları sevmiyorum. Dediğim gibi tamamen kendi bakış açınıza göre bu Seal modelinin 60 kWh'lik aracını değerlendirebilirsiniz. Rüzgar sürtünme katsayısı da düşük ama ben şahsen tercih etmem. Yine bir başka 60 kWh'lik bataryaya sahip olan Skoda Elroq var. Bir de Skoda Enyaq var. Enyaq'ın aynı zamanda kupe modeli var. Birincisi Skoda Elroq'la ilgili söyleyeyim. Elektrikli hafızalı koltuk yok. Cam tavan yok. En önemli şeylerden bir tanesi uzaktan erişim yok. Dolayısıyla benim tercihim olmaz Skoda Elroq. Ama Tesla'ya uzak olanlar için tercih edilebilecek araçlardan bir tanesi. Ama benim kendi kişisel düşüncemi soruyorsanız TOG alırım. BYD Seal U EV alırım. KG Metores EVX alırım. Yine onu almam. Eksik çünkü. Bu fiyatlarla olmaması gerekir. Daha doğrusu donanımının tam getirilmiş olması gerekir. Yani madem ki %10 ÖTV dilimi sınırında getiriyorsunuz, yaklaşık 1.900.000 liraya satıyorsunuz. Şu anda lansman diye 1.850.000'ye satılıyor. Madem ki bu fiyata getiriyorsunuz, o zaman bütün donanımlarıyla birlikte getirin. Aynı zamanda uzaktan erişimi açık olarak getirin. Yine Skoda Enyaq için de aynı şeyi söyleyeceğim. Skoda Enyaq'ta da %40 ÖTV diliminde satılıyor. Yani ben 60 kWh'lik bataryaya sahip olan bir araca niye 2,5 milyon liranın üzerinde bir ücret vereyim? Vermem yani. Benim tercihim olmazsa tercih eden olur. Ona saygım var. Fiyat fayda anlamında baktığımızda 60 kWh'lik bataryaya sahip olan bir araca %40'lık ÖTV dilimindeki bir fiyatı vermek istemem. Eğer %40 ÖTV diliminde yer alan bir araç alacaksam giderim Tesla Model Y Long Range arkadan itişli alırım veya giderim Hyundai Ioniq 5'in arkadan itişli modelini alırım. Uzun menzilli olanını. Bir de ÖTV dilimleriyle ilgili şöyle bir durum var. %40, %50, %60 ÖTV diliminde yer alan elektrikli araçlar aslında Türkiye'deki kullanıcılar açısından baktığımızda sınırlı sayıda tercih edilebilecek araçlar. Çünkü %30 ÖTV diliminde satılan plug-in hibrit araçlar var. Çoğu kişinin de evinde şarj imkanı yok Türkiye'de. Dolayısıyla evinde şarj imkanı olmayanlar için, elektrikli araca uzak bakanlar için %80 ÖTV diliminde yer alan benzinli veya dizel bir aracı almaktansa daha güçlü bir teknik veriye sahip olan %30 ÖTV dilimindeki bir aracı almak bence daha mantıklı. Ben şahsen elektrikli araç tercih etmeyecek olsam benzinli veya dizel bir aracı almam. Giderim plug-in hibrit araç alırım. Elektrikli araç dünyasından çoğu kişi plug-in hibrit araçları çok eleştiriyor. Bunu biliyorum. Ben plug-in hibrit araç kullandım 2 yıla yakın. Ben aynı şekilde düşünmüyorum. Elektrikli araç almayacak olsam elektrikli araca uzak olduğum durumlarda kesinlikle normal tam hibrit, hafif hibrit veya benzinli dizel araçlar yerine daha düşük ÖTV diliminde yer alan plug-in hibrit bir aracı tercih ederim. Şu anda çünkü plug-in hibrit araçlar içinde 25 kWh'lik bataryaya sahip olanlar da var. Gayet de mantıklı fiyatlarda. Şimdi gelelim benim Tesla Model Y SR'ın sipariş sürecine. Biliyorsunuz 25 Nisan'da ilk olarak envantere düşmüştü. Ben de o envantere ilk düştüğü gün açıklanan saatten 1-2 saat evvel sürekli takip etmeye başlamıştım ve birçok şanslı kişi gibi ben de hem de istediğim rengi tutturarak envanterden sipariş verebildim. Onun öncesinde epey bir sıkıntı çektik. Sürekli geceleri takip ettik falan yani. O süreci daha önceki videolarımda anlatmıştım. Neyse bu siparişi verdim. 25 Nisan'da siparişi ilk veriyorsunuz ve siparişi ilk verdiğinizde size bir mail geliyor. Sonra yapılacakları anlatan müşteri temsilcisinden bir mail geliyor. Bu envanter ilk siparişini verdiğimde teslimat tarihim 12 Mayıs 26 Mayıs aralığında gözüküyordu. Bu siparişi verdikten sonra Tesla uygulamasını açtığınızda sizden kimlik belgenizin önlü arkalı fotoğrafının yüklenmesi isteniyor. İlk önce bu fotoğrafı yüklüyorsunuz. Adreslerinizi kontrol ediyorsunuz. Bu birinci adımda zaten görüntüle
yükle kısmına bastığınızda nereden teslim alacağınızı da görüyorsunuz. Bu teslim alacağınız yeri değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz müşteri temsilcinizle mail yoluyla ya da telefon yoluyla iletişim kurarak teslimat yerini öncesinde değiştirebiliyorsunuz. Yaklaşık 15 gün sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulamasından e-tebligat kısmını aktif hale getirmeniz isteniyor sizden. Yasal düzenlemeler gereği bu e-tebligat kısmını aktif hale getiriyorsunuz. Daha sonra sipariş verdiğinizde ekranda gözüken o tarihlerin, bende 12 Mayıs 26 Mayıs'tı. İşte ilk tarihine yakın bir zamanda da fiyat teklifi geliyor. Bana 11 Mayıs tarihinde fiyat teklifi geldi. O fiyat teklifini 3 takvim gününde onaylamanız ya da reddetmenizi sizden isteniyor. Onu onayladıktan sonra da 5 iş günü içinde paranın kalanını ödemeniz isteniyor. Size gelen bu fiyat onayını onayladığınız takdirde vergi artışları hariç Tesla'da yapılacak olan fiyat artışlarından etkilenmemiş oluyorsunuz. Daha sonraki 5 iş günü içindeki ödemeden sonra ise faturanız kesiliyor ve artık vergi artışı olması durumunda ondan da etkilenmiyorsunuz. Bu arada paranın tamamını ödemeden önce veya sonra trafik sigortasını yaptırıyorsunuz. Trafik sigortasını da uygulama üzerinden yüklüyorsunuz. PDF olarak ya da JPEG olarak. Ama ben PDF olarak yükledim. 11 Mayıs'ta teklif gelmişti. 11 Mayıs'ta teklifi kabul ettim ve 12 Mayıs'ta da trafik sigortası belgesini yükledim. Ödeme süreci ise şu şekilde ilerliyor. İsterseniz parça parça bu 5 iş günü içinde yatırıyorsunuz parayı. İsterseniz tek seferde yatırıyorsunuz. Eğer kredi kullanacaksanız istediğiniz bir bankaya krediyle ilgili başvuruda bulunuyorsunuz. Kredi koşulları 2 milyona kadar araçlar için 400 bin lirayı geçemiyor. İstediğiniz bankaya başvurabiliyorsunuz bunda. Eğer kredi başvurunuz kabul edilmezse ve siz de aracı almaktan vazgeçerseniz yatırdığınız 50 bin liralık bedel size iade ediliyor. Parayı başka birisi de sizin adınıza yatırabilir. Sadece hem siz yatırdığınızda hem de başkası yatırdığında önemli olan açıklama kısmına sadece RN ile başlayan kodunuzu girmek. RN ile başlayan sayısal kod haricinde herhangi bir şey açıklama kısmına girmeyin. Ben 16 Mayıs tarihinde ödememin hepsini bitirdim. Zaten son gündü. O son gün öğleden önce ödememin hepsini bitirdim. Bu son ödeme tarihiniz ve saati size mail olarak iletilen iletide yer alıyor zaten. Bu ödemeyi yaptıktan sonra yasal düzenleme gereği zaten 7 gün içinde size aracın teslim edilmesi gerekiyor. Benim son ödeme tarihim 16 Mayıs'tı. Aracın teslimat tarihi de 23 Mayıs ve İzmir'den. Zaten saatle ilgili opsiyon tanıyorlar. Daha sonrasında gitmenizin herhangi bir sakıncası yok. Bir de MTV ile ilgili bilgi vereyim. Motorlu taşıtlar vergisi Tesla tarafından fiyata dahil edilmediği için ödenmiyor. Dolayısıyla aracı aldıktan sonra 2025 yılı ilk yarı MTV'sini de sizin ödemeniz gerekiyor. Aynı zamanda Tesla size ruhsat vermiyor. Geçici bir ruhsat belgesi veriyor ve bu geçici ruhsat belgesiyle noterden gidip ruhsat belgesini alıyorsunuz. Şimdi gelelim aksesuar durumuna. Tesla'nın orijinal aksesuarlarını aracı aldıktan sonra ancak sipariş verebiliyorsunuz. Araçla birlikte sadece AC şarj istasyonu kablosu size veriliyor. Evden şarj için Tesla'yı aldıktan sonra Tesla uygulamasından servis kısmından talepte bulunuyorsunuz. İster ev şarjı için kabloyu, isterseniz ise diğer aksesuarları. Tesla aksesuarlarına ilişkin fiyat bilgisini Almanya sitesinden bakabilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı %10 ÖTV ve %20 KDV ekleyerek fiyatını tahmin edebilirsiniz. Eğer evinizde bende olduğu gibi bir AC wallbox'ınız yoksa, imkanınız varsa AC wallbox almanızı öneririm. Tesla'nın wallbox'ını almanızı öneririm. Ev şarjı için de aynı şekilde Tesla'nın kendi şarj kablosunu almanızı öneririm. Tesla'nın şarj kablosu çünkü birçok özelliğe sahip. İşte ısınma olduğunda, akım dalgalanması olduğunda, herhangi bir problem olduğunda direkt şarjı kesiyor. Tesla'nın şarj istasyonu yani wallbox'ı da aynı şekilde Tesla'larla daha uyumlu bir şekilde çalışıyor. Gelelim benim aldığım aksesuarlara. Tipars'tan aksesuar siparişi verdim. Tipars'ta olmayan da bazı aksesuarları Temu veya AliExpress gibi Çin menşeili alışveriş sitelerinden verdim. Benim siparişini verdiğim aksesuarlar Haziran'ın başı gibi gelmiş olacak. O aksesuarların videosunu da ayrıca yükledim.
yüklerim. Bagaj eşiği koruyucusu aldım. Çünkü yeni Tesla'larda bagaj eşiği tekstil bir malzemeye sahip. O yüzden oraya plastik bir koruma aldım. Bagaj havuzu aldım. Bagaj havuzunda niye Tipars'tan tercih ettim? Çünkü bagaj havuzu Tipars'ınki koku falan yaymayan daha kaliteli bir malzemeye sahip. Bir de bagaj altı 2 kademeli bir şekilde kullanılabildiği için o bagaj havuzu 2'ye katlanabilen bir bagaj havuzu. O nedenle onu tercih ettim. Yine aynı şekilde ben lens kullanıyorum. Lens kullandığım için tekstil paspasları sevmiyorum. Halı paspasları sevmiyorum. O nedenle yine Tipars'tan paspas takımı siparişi verdim. Havuzlu paspas takımı bunlar. Birebir tam uyuyorlar çünkü daha önceden de kullanmıştım. Gayet de memnundum. Kaliteli bir malzemeye de sahipti. Koku da yaymıyordu. Yine siparişini verdiğim ürünlerden bir tanesi de çamurluk paçalığı. Çamurluk paçalığını niye tercih ediyorum? Çünkü taş sıçramalarında çok fazla boyaya zarar gelebiliyor. Bu çamurluk paçalığı da bunu epey bir azaltıyor. Daha öncekinde de kullanmıştım. Aslında çok şık gözüken bir şey değil. Çok da tercih etmiyorum aslında. Ama ilk başta almamıştım. Sonra aracıma epey bir taşlar geldiği için, boyaya da zarar verdiği için aldım. Bir önceki Tesla'mda onu almıştım. Koltuk altı havalandırma menfezleri için de bir ızgara aldım. Çünkü oraya bir şey fındıktır, fıstıktır, başka bir şeydir. Küçük malzemeler gittiğinde altta sürekli bir tıkırtı yapıyor ve onu almak mümkün değil. Servis haricinde onu çıkartamazsınız yani. Onu da aldım. Gerekli gördüğüm bir aksesuardı çünkü. Koltuk altı hava menfezini bir önceki Tesla'da da kullanmıştım. Tesla'nın kolçak içi ve orta konsolun içindeki saklama alanı epey büyük. Onları ikiye bölmek için hem kolçak içi için hem de orta konsol için saklama ve düzenleme kutuları aldım. Tesla'nın bardak koyma kısmının içini temizlemek bazen zor olabiliyor. İşte bir süpürge falan gerekiyor. O da daha kolay olsun diye bardak altı aldım. Tesla'nın en elzem aksesuarlarından biri olan lift takozu aldım. Lift takozu çok önemli. Neden derseniz yolda kaldınız, kaza oldu, başka bir şey oldu. Aracı çektirmek zorunda kaldığınızda muhakkak bu lift takozlarını kullanmanız gerekiyor. Aracın altında her iki tarafta marşpiyel kısmının alt tarafında hem sağda hem solda 2 tane delik var. O deliklere yerleştiriyorsunuz o lift takozunu ve batarya zarar görmemesi için o şekilde kaldırılması gerekiyor. Aynı zamanda işte lastik için gittiniz, bir başka şey için gittiniz, tamirhaneye veya bir başka yere gittiniz. Orada da lifte kaldırılması için muhakkak bu lift takozlarının kullanılması gerekiyor. Bir aksesuarım da daha önceden satın almış olduğum bir aksesuar. Xiaomi'nin şarj edilebilir lastik pompası. Bu lastik pompası işime yarıyor. Hem yaz, kış hava sıcaklığı farklılığında lastik basınçları düşebiliyor, çıkabiliyor. Bunu ayarlıyorum. Hem de herhangi bir şekilde işte geçici olarak vida battığında, çivi battığında geçici olarak arada bir hava basarak en yakın yere ulaşabiliyorsunuz. O nedenle onu da daha önceden almıştım ve aracımda her zaman bulunan bir aksesuar. Çin menşeili alışveriş sitelerinden de sipariş verdim. Onlar da şunlar. Tesla'nın ön tamponunda bir hava girişi var. O hava girişinin olduğu yerde böyle aralıklı bir ızgara var. Oradan da işte taşlar, böcekler, kağıtlar falanlar filanlar bir sürü şey girebiliyor. Daha önceki Tesla'mda da kullanmıştım. Yine bu Tesla'ya da kamera kısmının oyuk olduğu o hava menfezi ızgaralarından aldım. Onları koyacağım ve onlar en azından böcektir, işte başka zararlı malzemelerdir, kağıttır, taştır falan onlardan koruyor. Yine ön kaputun camla birleştiği yerde bir menfez var, hava menfezi var. O hava menfezinin olduğu yerden de çok fazla yapraktır, işte taştır, başka şeylerdir. Girişi çok olabiliyor. Orayı da korumak için bir ızgara aldım. Yine bir başka aldığım şey de Tesla'nın ekranına takılabilen manyetik telefon tutucu. İşte telefonunuzun arkasında böyle bir mıknatıs tarzı bir plaka oluyor. O plakayla onu tutturuyorsunuz. Rahatlıkla telefonu kullanabiliyorsunuz. Çekim yapabiliyorsunuz. Başka bir şekilde telefonunuzu orada kullanabiliyorsunuz. Onu da aldım. Aldığım aksesuarlar bunlar oldu. Diğer aksesuarları çok tercih etmiyorum ben. Çok fazla aksesuar var Tesla'ya dair ama ben tercih etmiyorum. Beğeninize göre tercih edebilirsiniz tabii ki. PPF ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Ben daha önceki araçlarıma hep PPF yaptırıyordum. En büyük nedeni de şuydu. Araç zarar görmüş, sürtünmüş falan bunlarla ilgili değildi. Ben aracı yıkarken çok rahat ediyordum. Yani yoksa PPF'in bence öyle çok büyük bir faydası yok. Evet sürtmelerde falan işe yarayabiliyor ama kazalarda falan çok bir işe yaramıyor yani. Yaradığını düşünenler de olabilir. Aslında yaptırmayı da düşündüm. Dediğim gibi benim için büyük
kolaylık oluyor. Fakat fiyatlarını sorduğumda bir önceki Tesla'mı aldığımda yaptırdığım fiyatların abartı bir şekilde yukarısına çıktığını gördüm fiyatların. Yani 100 bin lira, 150 bin lira, 120 bin liralar havada uçuşuyor. Bilinen markalar için söylüyorum. Merdiven altı veya çok adı sanı duyulmayan markalar için de 60-70 bin liralar konuşuluyor. Garantisi var deniliyor. İşte 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl falan diye. Ama söktürürken de para veriyorsunuz. Ya bu fiyatlar bana çok yüksek geldi bu sefer. Yani bu fiyatı niye vereyim dedim yani. Öyle düşündüm. Biraz daha uygun fiyatta olsaydı yaptıracaktım gerçekten. Çünkü 5 yıl sonra söktürmeyi düşünürüm zaten. 5 yıl kullanırsam eğer arabayı. Zaten üstü kapalı bir garajım var. Dolayısıyla PPF niye yaptırayım diye düşündüm. PPF yaptırana saygım var. Öyle katı bir bakış açım yok. Ama ben PPF olarak Engin Hoca'nın önerilerine uydum ve MG4 Luxury'yi sattığımda parayı PPF'e yatırdım. Yani para piyasası fonuna yatırdım. Para güzelce Tesla gelene kadar değerlendi. Oradan güzel bir kar ettim. Ama diğer bu kimilerinin naylon kaplama dediği PPF kaplama işinden şimdilik uzak durdum. Ama yaptırmak istedim açıkçası. Onu söyleyeyim. Epey bir fiyat araştırması yaptım. Sanırım Bodrum'da ek vergi var. Başka yerlerde 80-90 bin lira olan PPF kaplama burada 100 bin lira, 120 bin lira yani. Çok saçma geliyor bana. PPF için de oraya bırakmanız gerekiyor. Çok da güvenemiyorsunuz. Çünkü aracı alıyorlar, aldıktan sonra falçatayla çizebiliyorlar. İçinde kullandıkları yapışkan çok iyi olmayabiliyor. Araca zarar verebiliyor. Aracı kaplarken biraz hor davranıyorlar. Her ne kadar piyasada işte şu şekilde özenli yapıyoruz, bu şekilde özenli yapıyoruz denilse de yani sökme takma işlemleri olabiliyor. İşte garanti dışı kalabiliyor falan. O nedenle biraz uzak durdum PPF'ten. Ama yine de aklım arada gidip geliyor. Şu an için söyleyeceklerim hem diğer araçlarla ilgili hem Tesla ile ilgili hem de süreçle ilgili bu kadardı. Aracı teslim aldıktan sonra da videoları yüklemeye başlayacağım zaten. Başka araçlarla ilgili de videolar yükleyeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.